Masallar ve Çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden merhaba. Bu bölümde dijital çizgi roman nasıl yapılır konusuna devam edeceğiz. İlk bölümde senaryo ve eskiz hazırlama konusunu ele almıştım. Şimdi Çikolatanın Sırrı adlı hikayemizin bir sayfasının dijital olarak çinilenmesini ve diğer bölümde de renklendirmesini yapacağız. Öncelikle dijital çizim için benim kullandığım cihazlardan bahsetmek istiyorum. 2017 yılında AliExpress üzerinden satın aldığım grafik monitör ile işe başlamıştım. Bu cihaz bir bilgisayara bağlanarak bilgisayarın ekranını paralel olarak aktardığınız ve kalemi ile ekranına çizerek çalıştığınız bir çizim arayüzü sağlıyor. Bu monitör ile daha ayrıntılı görseller tasarlayacağımda çalışıyorum. Daha sonra 2019 yılında iPad 6. nesil tablet ve 1. nesil Apple Pencil satın alarak eskiz ve küçük renklendirmelerde iPad kullanmaya başladım. iPad ile çok tatmin edici sonuçlar elde ettim. Mobil olarak her yerde kullanabilmem çok avantajlı ve zaman kazandırıcı oldu. Şimdi de 2021 Ekim ayında 4. nesil iPad Pro ve 2. nesil Apple Pencil satın aldım. Hem mobil çalışmak hem de daha büyük ekranda çizimler yapmak için bu cihaz ideal. Bugün dijital çizimlemeyi de iPad Pro ile yapacağım. Kullandığım çizim uygulamalarına gelirsek, öncelikle Adobe Creative Cloud'a abone oldum ve 3 yıldır kullanıyorum. Bu nedenle grafik monitörle yaptığım işleri Photoshop ile çiziyorum. Adobe Creative Cloud abonesiyseniz Adobe uygulamalarını iOS ve Android versiyonlarını da aynı lisansla tüm cihazlarınıza kullanabiliyorsunuz. Fakat iPad Pro 2. nesil Pencil ile birlikte tanıtıldığında Photoshop uygulamasının PC'deki haliyle iPad Pro'da çalışacağı reklamları yapılmıştı. Eğer iPad ile çizim yapmak istiyorsanız Photoshop'un iOS sürümü PC'deki kadar yeterli değil. Hala mobil arayüzü var. Bu nedenle iPad ile çizim yaparken Procreate uygulamasını kullanıyorum. Procreate'in içinde gelen hazır fırçaları gayet yeterli. Ayrıca ek fırçalar satın alınabiliyor. Fakat bazı fırçalar PayPal ile satıldığı için alamadığım olmuştu. Dijital olarak çinleyeceğim görseli önceden dijital kurşun kalemle fırçalarla çiziyorum. Sonra uygun bir mürekkepli fırça ile çinlemeye geçiyorum. Fırçayı düzgünleştirme ve basınç ayarlarını oynayarak uygun şekilde kullanabilirsiniz. Çinlerken fırçayı bastırarak kalınlaşan çizgiler atabilirsiniz. Dinlediğiniz bölüm için ayrı bir katman açmayı unutmayın. Eskizli bölümü sonradan görünmez yapacağız. Dijitalden önce çinleme kağıt üzerine çini mürekkebiyle tarama ucu kullanılarak yapılıyordu. Bu hala geçerli bir yöntem ve dijitale geçmek istemeyen çizerler hala bu yöntemi kullanıyorlar. Ben bir amatör olarak çini mürekkebi ve tarama ucunu çok fazla deneyimlemedim. Bu nedenle bu işin ustalarına saygısızlık etmek istemem. Sadece kendi dijital çizim deneyimimi paylaşıyorum.
Çinleme bittikten sonra dijital renklendirme aşamasına geçeceğiz. Renklendirmeyi bir sonraki bölümde ele alacağım. Görüşmek üzere.